Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size dünyadaki en zor ve en önemli mesleği anlatmaya geldim. Annelik. Annelik tüm kültürlerde her zaman olumlu duygularla bir arada anılır. Anne karşılıksız sevgi verir. Anne saçını süpürge eder. Anne gayretkeştir. Bla bla bla. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Yuvayı dişi kuş yapar. Yuvayı dişi kuş yapar. Yuvayı dişi kuş yapar. Bir insanı hayata getirme gücü kadına bahşedilmiş en büyük hediyedir. Ama bu hediyeyi kucağınıza aldıktan sonra nasıl bir yolculuk yapacağınız konusunda hiç kimse size net bir şey söylemez. Annelik her zaman çok olumlu bir yolculukmuş gibi anlatılır. Ama anneliğin her bir durağında deneyim sahibi olduğunuzda bu işin hiç de öyle tek başına altından kalkılacak bir şey olmadığını anlarsınız. Bugün ana konumuz umut. Umut da böyle bir duygudur. Umut edebilirsiniz, hayaller kurabilirsiniz ama umudu yeşertip sürekli kılabilmek için kolektif bir çalışmaya ihtiyacınız vardır. İnsan düşünüyor. Hep mi umutlu anneyiz? Hiç mi düşemiyoruz? Mesela ben, ünlülerin hamilelik fotoğraflarını her gördüğümde benim de çok fit bir hamilelik geçireceğimi düşünürdüm. 9 ay hamile yogasına gittim. Şişen göğüsler, kocaman bir karın, içine sığamadığım stilettolarım ve skinny jeanslerim oldu. Hiç kimse bana yepyeni bir gardırop yatırımı yapmam gerektiğini söylememişti. Ya da derler ki, bebeğini kucağına aldığın o ilk an diyeceksin ki, Tanrım ben daha önce hiç kimseyi sevmemişim. Tamam çok doğru. Bu güzel varlığa sahip olduğum için çok mutluyum. Ama bu arkadaş konuşamıyor, derdini ifade edemiyor, sürekli ağlıyor. Ben uykuya hasretim, bir taraftan vücudum oksitosin basıyor. O gazda diyorum ki Tanrım benim bu arkadaşı hayatta tutmam lazım. Ama öbür taraftan, bir taraftan da beynim bağırıyor. Tanrım ben tam olarak neyin içindeyim? Size bir sır vereyim mi? Kariyerinizde ne kadar başarılı olursanız olun, ne kadar çok kitap okursanız okuyun, çevrenizde ne kadar iyi bakıcılar, anneanneler, babaanneler olursa olsun, annelik asla hazır olabileceğiniz bir yolculuk değildir. Annelik bir şizofreni halidir. Bir taraftan karşılıksız bir sevgi duyarsınız ama onun yanında gün içinde birkaç kez kendinizi duvara fırlatmak isteyebilirsiniz. Bu arada bir de işin içine her şeyi çok iyi bilen anneanneler, babaanneler, akrabalar, o sosyal medyadaki ideal annelik dünyası işin içine girdiğinde kendinizi her geçen dakika yetersiz, yarım kalmış ve kaybolmuş hissedersiniz. Bazı reklam filmleri var, hala duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Bebek bezimizi kullanırsanız bebeğiniz sabahlara kadar mışıl mışıl uyur. Benim oğlan gecede 17 kere uyanıyor. Üstelik aynı bezi kullanıyorum. Herhalde sorun bende. Bu arada ben marka danışmanıyım. Televizyonda izlediğiniz o havalı ve güzel reklamların çoğunun yapımında ben de yer aldım. Adını bildiğiniz uluslararası reklam ajanslarında yöneticilik yaptım. Ve ben de anne olmadan önce annelikle ilgili çok güzel atıp tuttum. Sonra anne oldum ve bırakın düşmeyi nasıl kafa üstü çakıldım size onu anlatayım. Anne olmadan önce çok renkli bir hayatım vardı. Acayip bir kariyerim vardı. Eşimle dünyanın her yerini gezer, sürekli partilerdik. O dönem bizimle tanışmış olsaydınız muhtemelen siz de evlenmek isterdiniz. Sonra bir sabah inanılmaz bir mide bulantısıyla uyandım. Bakın buranın altını özellikle çizmek istiyorum. Benim sadece bir kere midem bulandı. Ve bu mide bulantısı aylardır karnımda taşıdığımın, farkında olmadığım oğlumun anne bir dur artık ben buradayım sinyaliydi. Doktora gittiğimde 3 aylık hamile olduğumu şu sözlerle öğrendim. Kızım keşke doğurup gelseydin.
Ve 2012 yılında kucağıma bir bebek verdiler. Bana sen artık annesin dediler. Tamam canım dedim. Ben çok planlı programlı kadınım. Bir sürü de kitap okudum. Çok da güvendiğim bir eşim var. Ben bu işi hallederim dedim. Ama işte o bize anlatılmamış annelik halleri var ya. Ben onların hepsini tek tek yaşadım. Sosyal medyaya girdiğinizde iş ve aile dengesini kolaylıkla kurabileceğinize dair pek çok post bulabilirsiniz. Ama hiç kimse size bebeğiniz gaz sancısıyla çığlık çığlığa ağlarken müşterilerinizin gelecek dönem stratejilerine konsantre olamayacağınızı söylemez. Ya da iki toplantı arasında onu emzirip mama yapacak vakti bulamayacağınızı söylemez. Umudunuz ne? Çalıştığınız firmanın sizinle empati kurup ek eleman alması ya da annelik izninizi uzatması, öyle mi? Daha çok beklersiniz. Hadi itiraf edelim çalışan anneler. Online toplantılarda kameraları kapatıp 2 kapta yemek yapma peşine düşüyoruz. Niye? Çünkü bir yanınız hala o çalışan kadın yanınızı ayakta tutmaya çalışırken diğer tarafınız size evimi, ailemi ihmal etmemeliyim diyor. Umudunuz ne? Belki eşiniz akşam eve gelince sofrayı kurmanıza yardım eder. Eder. Hal böyle olunca ben de o çok sevdiğim reklam dünyasından ayrılıp bir süre evimin kadını, çocuğumun anası olmaya karar verdim. Ve ne oldu biliyor musunuz? İşte o dakika itibariyle bana geçmişimi, kariyerimi, Esra'yı unutturan bir muamele yapmaya başladılar. Anne olduktan sonra hiç kimse size nasılsın demez. Ne derler biliyor musunuz? Emiyor mu, ne yedirdin, ne içirdin diye sorarlar. İşte o görülmeme hali var ya, beni her geçen gün daha da yalnızlaştırdı. Sonra şunu fark ettim. Doğum sonrası o kutsallık maskesi altına itilen her anne her geçen dakika umutlarını ve hayallerini kaybediyordu. Ha bu arada hiç beklemediğim bir şey daha oldu. O çok sevdiğim, çok güvendiğim, birlikte çok eğlendiğim eşim var ya, benim karşıma geçti ve şöyle dedi. Tatlım, sen çok iyi bir anne oldun ama ben baba olmaya hazır değilmişim dedi. Ve oğlumla beni bırakıp gitti. Ve ben oğlum doğduktan çok kısa bir süre sonra anneliğin 4 halini yaşadım. Önce çalışan anne oldum. İş, ev, çocuk dengesi arasında hep kendimi yarım kalmış ve yetersiz hissettim. Sonra çocuğu için işini bırakan anne oldum. Yıllarımı verdiğim kariyerim elimden mi gidiyor diye gerçekten çok endişelendim. Sonra ev kadını anne oldum. Ben bu ev için saçımı süpürge ediyorum, hiç kimse beni görmüyor diye çok öfkelendim. Son olarak bekar anne oldum. Bir yanda toplumsal baskılar, diğer tarafta ekonomik kaygılar. Şuna emin olun, korkuyu her bir hücremde hissettim. Peki şimdi size bir şey sormak istiyorum. Hani biz anneydik? Hani her şeyin en iyisine layıktık, çok kutsaldık, cennet falan vaat ediyordunuz? Bakın, toplumun annelere yüklediği her etiket başımızdaki en büyük beladır. Her annenin hikayesi farklıdır. Ama her annenin ortak beklentisi güven, empati ve destektir. O şizofren halden çıkabilmek için desteği her gün kapılarından giren, bütçelerine talip olan markalardan beklerler. Acemi bir anneyi sadece bir kere kandırırsınız. Ama anne deneyim sahibi oldukça hayatından bir sürü marka çıkarır. Çünkü ihtiyacı olmayan bir sürü ürünü zamanında ona nasıl itelediğimizi ve ihtiyacı olduğunda da nasıl yanında olmadığımızı hatırlar. Tüketiciler ürün satın almazlar. Tüketiciler hayatlarını değiştiren, dönüştüren fikirler satın alırlar. Madem insanlar hikayelerle iletişim kuruyor ve benim işim de marka hikayeleri yaratmak, o zaman markaların farkında dahi olmadıkları ama çok güçlü kaslara sahip olan annelerle onları tanıştırmaya karar verdim.
Ve kucağımda çocukla düştüğüm yollara. Türkiye'nin 12 ilini gezdim. 900 anneyle görüşmeler yaptım. Markaların annelikle ilgili fark etmesi gereken her şeyin olduğu Mom and Kids adında bir röportaj serisi hazırladım. Annelerin hem sıkıntılarını hem de güçlü yanlarını markaların görmesini istedim. Ve bu röportajlar sırasında çok enteresan şeyler keşfettim. Dünyadaki bildiğiniz en iyi istihbarat örgütü hangisi? FBI, CIA, KGB. Çok haklısınız ama bir tanesini unutuyorsunuz. Annelerin WhatsApp grupları. Annelerin WhatsApp gruplarında markanız ya batar ya çıkar. Firmaları ikna ettim. Ev kadını annelerin liderlik ettiği topluluk yönetimi ve sadakat projeleri hazırladık. Ve bu sayede ev kadını anneleri ekonomiye kazandırdık. Sonra aklıma günler geldi. Hani çocukken gittiğiniz altın dolar günleri var ya. İşte o günler var ya. Hayatın nabzı atar o günlerde. Markalarımı ikna ettim. Türkiye'nin 10 ilinde günlere sponsor olduk. Markalar ürünlerini tanıttılar. Ev kadını anneler o günleri düzenledikleri için ek gelir kazandılar. Ve bunu 12 ilde yaptığımız için firmalar o illerin farklı satın alma dinamiklerine hakim oldular. Ve satışları o kadar hızlı yükseldi ki kendileri bile şaşırdılar. Sonra bir call center'a gittim. Dedim ki, sizin elemanlarınız sürekli işten ayrılıyor, çok sabırsızlar. Size öyle bir ekip getireceğim ki hem çalışan istikrarınız hem de müşteri memnuniyetiniz yükselecek. Onlara kimi götürdüm dersiniz? Tabii ki anneleri götürdüm. Ve bu anneler o kadar iyi iş çıkardılar ki firmanın Avrupa ofisinde bu çalışma modeli bir örnek olarak gösterilmeye başlandı. Tabii ki öyle olacak arkadaşlar, onlar anne. AVM'de zırıl zırıl ağlayan çocuğunu ikna edebilen bir anne, call center'ı arayıp derdine derman bulmaya çalışan bir yetişkini tabii ki kolaylıkla ikna edecektir. Ya da hem çocuğuna bakıp hem evini geçindiren bir anne hepimizden daha iyi zamanı yönetir. Siz zannediyorsunuz ki annelerin elindeki en büyük silah terliktir. Hayır, değildir. Anneler çok iyi birer satın almacı, çok iyi birer yönetici ve organizatördür. İdeal bir elemanın sahip olması gereken tüm özelliklere sahiptirler. Sonra anneler günde deli gibi para harcayan markalara gittim. Dedim ki sizin derdiniz annelerin küçük ev aleti satın alması ama onların başka dertleri var. Hadi gelin onların dertlerini çözelim, onları güçlendirelim, hayatlarını daha güzel hale getirelim. Bugün Mardin'den Ayvalık'a kadar binlerce kadını meslek sahibi yaptık ve hayatlarını değiştirdik. Anneleri anlayan marka olmak kitabı böyle ortaya çıktı. Bunu markaların seyir defteri takip etti. Ve bugün umudun anneler için kolektif bir biçimde büyüyüp yeşerdiği, hayatlarını değiştiren bir ekosistem ortaya çıkardık. Sonra işin en zor tarafına geçtim. Bekar anneler. Türkiye'nin en büyük bekar anne araştırmasını yaptım. Bugün onlarla yaptığım röportajları sizinle direkt paylaşamayacağım. Ama benim yarattığım avatardan durumun nasıl olduğunu dinlemenizi rica ediyorum. Anne hep susmalı ve toparlayıcı olmalı diyorlar. Yıllarca yediğim dayağı da çocuklarımın çektiklerini de sineye çektim. Ama öyle bir nokta geliyor ki artık canına tak ediyor. Ailemi aradım, ya buraya gelirsin ya kocanın yanında kalırsın dediler. Oraya gitsem 1000 türlü mahalle baskısı yiyeceğim. Belki de istemediğim biriyle yeniden evlendirileceğim. Çocuklarım da ben de perişan olacağız. Ama bir an geliyor işte, cesaretini topluyorsun. 2 seçenek yok bu hayatta. 3. seçeneği ben buldum. Buradan gideceğim dedim. Günde 2 işte çalışıyorum, oğlumu üniversiteye hazırlıyorum. Biz yeniden doğduk. Şimdi kendime koyduğum yepyeni bir hedefim var artık. Tıpkı yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de bekar anneler için bir platform kurmak istiyorum. Markaların bir araya gelip bu kadınların yeniden doğuşuna destek olacak farklı çalışma sistemleri, ekonomik destek paketleri, avantajlar ve kampanyalar sunmalarını istiyorum. Şimdi biraz başa dönelim dostlarım. Umut hepimizin içinde yatan bir aslan. Ama onu yeşertip, besleyip sürekli kılabilmek için
birlikte çalışmalı ve aklımızdaki bütün ön yargılardan sıyrılmak zorundayız. Aksi halde umut sadece cesaretinizi kıran bir düşmandır. Çalışan anneler çocuklarının en güzel anlarına şahitlik edemezler, anılar biriktiremezler. Oysa şirketimize çok büyük bir verimlilik katacak olan bir çalışan anne için İK politikalarımızı değiştiremiyorsak umudun ne anlamı kalır? Ya da hem çocuğu hem de kendisi için daha güzel bir dünya yaratmaya çalışan bir bekar anne için ekonomik destek paketlerimiz, vardiyalı çalışma sistemlerimiz yoksa umudun ne anlamı kalır? Umut kolektif bir güçle yükselir. Ne anneler tek başlarına iyileşebilir ne de bu ülke anneler olmadan yükselebilir. Bakın şunu unutmayın. Bu ülkenin yarısı kadın, kalan yarısını da anneler yetiştiriyor. Ve siz anneleri ayaklarından toprağa zincirleyip, onları yok sayıp, ülkenin kalan yarısıyla göklere yükselmesini bekliyorsunuz. Bu imkansız dostlarım. Ne zaman ki siz anneleri ayaklarındaki zincirlerden kurtarırsınız, işte o gün ülkemiz göklere yükselecektir. Teşekkür ediyorum.